yapacak. Sevgiyle bastırıyorum bakın. Yemeklerle konuşan aşçı. Balon balon oldular. Canım neredesin? Kekik neredesin? Seni arıyorum. Canım benim nereye kayboldu ya? Gözümde mi görmüyor? Renkler birbirine benziyor. Bakayım şuna bak, koklayayım o zaman. Koklaya dahi. Yok bu değil ya. Canım benim neredesin? Gel bakalım. Bir de şuna bakayım. Ah tamam. Kekiği bulduk değerli seyircilerim. Kekik, toz kırmızı biberle birlikte beyaz peynir, yeşil zeytin ve siyah zeytini güzel bir lezzetlendirmek istiyorum. Şurada bugün yapacağım tarif için yanında iştah açıcılar bölümüne bak şöyle veriyorum. Zeytinyağı, zeytin, peynir, Allah ne verdiyse böyle ekmek banmalık da olacak. Şuraya bak dökeyim isterseniz. Canan hocam da buna iyi puan verir ha. Der ki Oktay Usta, aferin çocuğum. Güzel, ne güzel döktün zeytinyağını. Natürel, sızma zeytinyağı. Evet değerli seyircilerim, sizler için bugün bir pişi hazırlayacağım. Pişinin yanında da iki zeytin, peynir, domates, salata, Allah ne verdiyse çeşit çeşit onlardan yararlanabilirsiniz. Şöyle bir pul biber ya da toz biber ile şöyle bir marine etmek istiyorum. Lezzetlendiriyorum yani. Güzel. Biraz da buraya kekik vereceğim şimdi. Canım benim neredesin? Heh, gel. Kekik çok yakışıyor sevgili seyirciler. Kekik, pul biber, toz kırmızı biber, zeytinyağı. Sevenler biraz da limon koyabilirler. Tamam. Efendim bugünkü tarifimin ilk alt bölümünü yani yanında verebileceğim garnitürleriyle başladım. Değerli seyircilerim, efendim mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oktay Usta sizler için. Şöyle açık alanda da olur. Çaylar güzel demleniyor. Pişiler kızartılıyor. Güzel sohbet sevdiklerinizle birlikte inşallah oluyor. Efendim bugünkü pişimizde değerli seyircilerim malzeme listesini sayacağım. Çaydanlığımı nereye koydum? Çaydanlığım. Canım neredesin? Hah burada. Gel bakalım canım. Çayı demleyeceğim birazdan. Çaydanlıksız, çaysız pişi olur mu? Tabii ki olmaz. Evet, şimdi pişi için neler gerekli değerli seyircilerim? Efendim burada 4 su bardağı unumuz var. Belki 3,5-4 arasında değişebilir. Birazdan birlikte yaparken göreceğiz. 1 çay bardağı soğuk su, 1 çay bardağı yoğurt, 2 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı da kendi yaptığımız ev yapımı sirke, 3 çorba kaşığı da zeytinyağı olacak hamurumuzda. Şimdi yaparken de sirkeyi de açayım. Detaylı görelim isterseniz. Değerli seyircilerim, buradaki sirkemiz ev yapımı Oktay Usta'nın programında yapılmış olan bir sirke. Evet efendim şu anda bir güzel olmuş sevgili seyirciler. Özellikle bana sirke ile ilgili anası var mı diye soranlar oldu. Anası var. Bakın şurada görüyor musunuz? Şurada duruyor anası. Sallasam buradan kaşıkla karıştırayım mı? Alayım üzerinden sirkesini ondan sonra anasını sizlerle paylaşayım. 2 çorba kaşığı önce bir sirke alayım. Allah'ım ne güzel. Şu rengin güzelliğine bakın değerli seyircilerim. Ev yapımı Oktay Usta'nın mutfağında zamanında yaptık. Şimdi anasını bulacağım inşallah. Gel bakalım canım buraya. Sevgiyle doğru yaklaş da seyircilerime şu sirke anasını bir bulayım. Gel canım gel. İşte sirke anası kendisi olmuş. Doğal olduğu için sevgili seyirciler. Ürünlerin mevsiminde hazırladık sizlerle birlikte. Şu anda kanalımda da doğal ev yapımı sirke dediğinizde 2 çeşit sirke tarifimiz mevcut. Üzüm sirkesi ve elma sirkesi. Şu andaki elimdeki üzüm sirkesi. Evet şimdi geliyoruz pişimizin malzemelerine. 1 çay bardağı su. Bu çay bardağı değerli seyircilerim tam 100 mililitre. Şimdi bir de bunların bir tık büyüğü oluyor. Onlar bundan daha fazla alıyor. İnşallah bunlarla ilgili de hep bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Bunun çünkü bir büyüğü bayağı bir fazla alıyor. Şimdi şu yoğurdu alacağım ama şuraya tuzu vereyim. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzunu ekledim. Şuradaki kaşıkla bardağın içindeki yoğurdu alacağım ondan dolayı. Sıralamada değişiklik yaptım. Kalmasın. Evet, ev yapımı yoğurt tarifi de inşallah paylaşacağım sizlerle değerli seyircilerim. Evet.
Şimdi sirke, su, yoğurt, tuz alındı. 2 tane yumurta kırılıyor buraya. Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Sağlık olsun. Hafiflik olsun. Niye böyle dedi nokta usta derseniz. Çünkü yağda kızaracak. Hamur işidir. Yağda kızarttı nokta usta. Nerede bunun hafifliği diyeceksiniz. Bunun hafifliği niyetinde. Evet efendim. Şöyle 3 kaşık kadar da içine zeytinyağı verdim. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazıyorum. Mutlaka tarifleri hazırlarken açıklamalar bölümüne bakın. Herhangi bir değişiklik yapmışsam oraya notlar yazıyorum değerli seyircilerim. Bütün hazırlığınızı yapın, benimle birlikte tarifi yapın. Hiç sorun yaşamazsınız. Bazen seyircilerimden böyle hızlı atlayarak gidenler oluyor. Sonra bana yorumlarda yazıyorlar. Oktay Usta yaptım olmadı. Olmaz tabii ki. Ben bunu yapabilmek için o kadar çaba sarf ediyorum ki sabahlara kadar uyumuyorum. Niçin? Sizlere tam netice verebilmek için. Tamamını seyrederseniz videonun Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Önce sıvılar karıştı. Sirke, yoğurt, su, yumurta hepsi güzelce sıvılar karıştıktan sonra şimdi geliyoruz un ve kabartma tozunu ekleme bölümüne. Burada şu anda un miktarım değerli seyircilerim tamamı 4 su bardağı un var burada. 1 su bardağı un silme dolu olursa 110 gram geliyor. Tepeleme doldurursanız 120 gram geliyor. Bundan sonra inşallah programlarım içinde biraz gramajlardan da bahsedeceğim. Dünyanın her yerinden seyrediyorlar bizi. Seyircilerimiz özellikle istiyorlar. Dijital tartısı olanlar var. Tartısıyla tartarak yapmak isteyenler de oluyor. Ondan dolayı söylüyorum. Evet efendim şimdi kabartma tozu geldi sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Döküyorum unu. Unu döküyorum. Önce bir yarıyı geçsin. Bir bardak kadar kalsın burada. Ondan sonra kulak memesi yumuşaklığına gelecek bir hamur ortaya çıkartacağız. Telle devam edemeyiz tabii. Mümkün değil. Ben sadece ilk hamlede bize bir kolaylık sağlasın diye yaptım. Pişinin hamuru biraz yumuşak oldu. Un getirdim. Şimdi göreceğiz ne kadar yumuşaklıkta değerli seyircilerim. Çok da fazla un serpip aşırı sert yapmayalım ama kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olması gerekiyor. Çünkü tezgahın üzerinde kolayca açabilmemiz için. Yanında domates, salatalık, Allah ne verdiyse hangi mevsimde yapıyorsanız o mevsimin güzel böyle yeşilliklerinden, çeşitlerinden faydalanabilirsiniz sevgili seyircilerim. Evet, sadece birazcık un serptim. Un ölçümüz net 4 su bardağı un ile hazırlamış olduk değerli seyircilerim. Oktay Usta'nın elinde birazdan bu güzel hamur sıcak yağın içine inecek ve yağın içine inince yapacak. Pişimizi güzelce üzerini streç filmle kapattık, beklettik. En az yarım saat bekleyebilir. Ama yarım saatten fazla da bekletmek mümkün. Diyelim ki sabahtan hamurunuzu yaptınız, dinlensin. Hiç problem yok. Ne kadar dinlenirse o kadar kaliteli bir hamur çıkar ortaya. En az yarım saat, en fazla 4 saat, 5 saat üzeri kapalı kalsın. Hiç sorun yaşamazsınız sevgili seyircilerim. Şimdi tezgahımızın üzerine un serpiyoruz. Sonra biraz da üstüne un serptikten sonra şöyle sevgiyle bastırıyorum bakın. Görüyor musunuz? Yumuşacık bir hamur. Aşırı sert yapmayalım hamurumuzu mümkün mertebe. Yumuşak olsun. Bakın ipeksi dokusu gayet güzel. Şöyle çevirdim şimdi. Merdane ile tezgahımızın üzerinde hamurumuzu açıyoruz. Boyuna, enine. Buradaki şekli çok önemli değil çünkü birazdan bardak ile keseceğiz. Bardak, herhangi bir kalıp, Allah ne verdiyse imkanlarınız ölçüsünde güzelce kesip sonra da yağda kızartacağız hamurumuzu.
Efendim şimdi güzel üzerindeki unları şöyle alıyorum. Değerli seyircilerim, kalınlığını bakalım. Çok kalın değil, çok ince değil. Gayet güzel. Sevgiyle açılmış olan hamurumuzu şimdi bardak ile kesiyorum. Şimdi bardağımız normal su bardağından, hani 200 mililitrelik bardaktan biraz daha geniş bir bardak buldum. Bayağı aradım. Mutfağımda her köşeyi aradım. Biraz daha geniş bir bardak ne bulabilirim diye. Böyle bir bardak buldum. Birbirlerine yakın keselim. Yakın keseceğiz. Sonra da kestikten sonra değerli seyircilerim, kalanları toplayacağız. Tekrar açacağız. Bu hamurun bütün özelliği, hiç israf olmuyor. Tekrar tekrar açılıyor. Hepsi de değerlendirilmiş oluyor. Değerli seyircilerim, şu anda hamurumuzu görüyoruz. Yaklaşık olarak 28 tane civarında çıktı. Toplayacağız. Birazdan tekrar açacağız. Tekrar kızartacağız. Hiç problem yok. Şimdi yağımızın içine alıyoruz. Sıcak yağın içine. Bir tane önce bakacağım. Isınmış mı ısınmamış mı yağ diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortaya bir bırakayım. Altını da yükselteyim. Çünkü sıcak yağ atmamız gerekiyor. Sevgiyle artık hamurlarımızı yağa atabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Bakın kaynamaya başladı. Çok yüksek ısıya da atabiliriz. Atılır ama ve lakin bu defa içi pişmez sevgili seyirciler. Ondan dolayı birdenbire çok aşırı yükseğe atmadım. Normal bir ısıdaki yağı attım. Şimdi onlar baloncuk da olurlar. Eğer oradaki ısı düşük gelirse şuradaki ocağı alabilirim. Ama balon balon olması lazım yani. Ben isterseniz şu ocağı alayım. Buranın özür dilerim, performansı daha güçlü çünkü. Şuraya alayım. Şimdi göreceğiz. Balon balon oluşlarını da göreceğiz. Balon olur musunuz canım? Sevgiyle rica etsem. Diyecekler ki yemeklerle konuşan aşçı. Ama yemeklerle de konuşmak lazım gerçekten. Sevgili seyirciler. Çünkü onlara sevgimizi vereceğiz ki o sevgi sonra bizim bünyemizde güç kuvvet olacak. Sağlık olacak. Ondan dolayı. Haydi bakayım canım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hızlıca değerli seyircilerim kızartmaya başlıyorum. Aman ya Rabbi. Bunlar nedir böyle? Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Balon balon oldular. Sevgili seyircilerim, açıklamalar bölümüne de malzeme listesini inşallah sizlerle paylaşacağım. Bu maşa... Diğer maşayı hazırlamıştım çünkü. Öbürü. Evet efendim, iki tarafını şu şekilde kızartıyoruz. Çok güzel oldular sevgili seyirciler. Çayımız demlendi. Pişilerimiz kızarıyor. Çabuk kızarırlar. Şimdi büyük ocağı aldım ya. Şimdi göreceğiz. Hızlıca çabuk çabuk kızaracaklar şimdi. Hemen şuraya havlu kağıdı alacağım. Pişme süreleri çabuk pişerler. Çünkü bir içinde hava sıkışması olduğu için ondan dolayı hızlı hızlı pişerler bakın. Gelin bakalım canlarım. Yiyenlere şifa olmasın niyetiyle. Evet efendim. Pişilerimizden çıkan miktarı görüyoruz sevgili seyircilerim. Gerçekten çok bol ve bereketli oldu çok şükür. 4 su bardağı un ile hazırladık. Çayımız demlendi. Hemen çayımızı dolduruyorum. Demli açık nasıl severseniz o şekilde doldurabilirsiniz. Evet, peynirimiz, zeytinimiz, Allah ne verdiyse imkanlar ölçüsünde pişimizi servis ettik. Şimdi hemen doku testine geleceğim. Efendim beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerim, Oktay Usta'nın hazırladığı pişiler bakalım nasıl oldu? Şöyle bir görelim. Havlu kağıdı üzerine aldık. Bak hala duruyor havlu kağıdı orada. Fazla yağını alsın diye. Alt üst ve şimdi içini açayım mı ister misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım içi nasıl olmuş? İçi baloncuk olmuş mu, olmamış mı? Onu da görelim sevgili seyircilerim. Bakın görüyorsunuz. İçi tamamen boş. Balon gibi şişmişler. Yumuşacık olmuşlar. Görüyorsunuz. Son derece güzel. Allah herkesin evine bolluk, bereket versin. Diğer videolarımda inşallah buluşmak ve görüşmek ümidiyle.
Efendim yüceler yücelisi Rabbime emanet olun. Hoşça kalın, sağlık kalın.